Efendim hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır Türkiye'de sanat tarihi adına yeni bir gündem var. Herkes ahit sandığını konuşuyor. Ahit sandığı bulundu. Ahit sandığı bulunacak. İçinden neler çıkmış. Boyu ne kadarmış. Şuymuş buymuş. Ben genelde bu tarz haberler basına düşünce önce bir temkinli davranırım. Çünkü bilirim ki basın bir şeyi haber yaparken haberin genellemeyeyim kimse üstüne alınmasın ama vallahi böyle. Haberin doğruluğundan ziyade önce reytinge bakıyorlar. Başlık bile atarken nasıl bir başlık atarız da doğrusunu anlatırızdan ziyade nasıl bir başlık atarız da insanlara tıklatırız derdindeler. Okuturuz derdindeler. Böyle olunca da tabii sağlıksız, gerçek dışı bilgiler çok hızlı etrafa yayılıyor. Bakın daha bir hafta olmadı. Türkiye basınına bir haber düştü bomba gibi. Çorum'da işte teknik takibe takılan bir kişi illegal yollarla ele geçirmiş olduğu tarihi eseri satarken yakalandı. Hazreti Süleyman'a ait olduğu netleşen ahit sandığı bulundu. Yahu sandığın içinden Hazreti Süleyman'ın kart viziti mi çıktı? Nereden biliyorsun Hazreti Süleyman'a ait olduğunu net? Bu tabii acı bir haber. Bu haberi ajanslardan biri gidiyor, bir haber ajansı. Röportajı yapıyor, fotoğraflıyor, metni yazıyor, havuza bir atıyor. Herkes oradan alıyor. Ufak tefek değişikliklerle herkes alınca bir bakıyorsunuz internette Çorum ahit sandığı yazdığınız anda yüzlerce haber portalı hepsi birbirinin aynısı Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu kesinleşen sandık bulundu. Yuh! Ve tabii herkes balık gibi atlıyor. Ben bekledim. Dedim bu işin aslı nedir? Çok soran oldu. Sonra birkaç gün sonra yani bundan bir gün evvel emniyet bu ele geçirilen objelerin fotoğraflarını paylaştı. Ahit sandığı dedikleri şey bu kadar. Bu kadar. Yani bir tane de Roma parası çıkmış içinden. Roma parasını koymuşlar. Roma parası ahit sandığının neredeyse 1/4 ağız kısmını kaplıyor. Önüne bir çakı koymuşlar. Çakı daha büyük sandıktan. Yuh. Yani ya Hazreti Süleyman'a ait olduğu kesinleşen, işte Amasya'da bulunan Hazreti Süleyman'a ait olduğu net eşyalardan biri olduğu anlaşıldı. Bir kere bir sanat tarihi objesinin, tarihi geçmişi olan bir objenin, hele Hazreti Süleyman diyorsanız 3000 yıl öncesi demek. 3000 yıl. 3000 yıl öncesine ait bir şeyi bir adamın arabasının içinde çuvala sarılı buluyorsun, çıkarıyorsun, bakıyorsun Hazreti Süleyman. Yani maşallah bu haberciler tarihçilerden, sanat tarihçilerden çok daha iyi biliyorlar olayı. Hiç gerek yok bize. Sonra gördük ki yani sigara kutusu kadar bir şey çıktı ya. Sigara paketi kadar bir şey çıktı. Şimdi ben size önce bu kutuyu anlatacağım. Çorum'da ortaya çıkan kutu nedir? Üzerindeki semboller ne anlama gelmektedir? Bunları anlatacağım. Ondan sonra da gerçek ahit sandığının gerçekte boyutları ne kadardı? Eski ahit, Kur'an-ı Kerim ahit sandığını ne şekilde anlatmaktaydı? Ahit sandığı nasıl ortaya çıkıldı? Kimler yaptı? Nerelere gitti? Sonrasında da nasıl ve nerede kayboldu? Bunların hepsini bu videoda bulacaksınız. Şimdi Çorum'da bir kutu çıktı ortaya, bu kadar bir kutu. Kutunun hemen ön tarafında bir tane arı var, bal arısı var. Şimdi bal arısı bereketin simgesi olarak tarihten bu yana mitolojide, dinler tarihinde hep yer almış, hep yer etmiş. Normalde Hititlerde, Asurlarda, tabletlerde bal arısından ve üretmiş olduğu baldan bahsediliyor. Mitolojiye baktığınız zaman tanrıların gıdası, tanrıların tamı olarak geçiyor. Mesela Zeus'un gözyaşı olarak geçiyor. Zeus'un hem gözyaşı hem de arıların ve arıcıların babası olan Zeus'un yediği en önemli gıda olarak geçiyor. Zeus'un gözyaşı olarak geçen arı aynı zamanda Hazreti İsa'nın Hristiyanlıkta gözyaşı olarak kendine yer buluyor. Yani böyle bir tuhaf durum da var. Zaten Zeus'un Hazreti İsa'laştırıldığını ben başka videolarda size defalarca anlatmıştım. Daha sonra bu arı meselesini biz pagan Roma'da da birçok yerde görüyoruz. Efes antik kentinde Efes'in simgesi olan Artemis Tapınağı'nın 1940'larda Odeon'da bulunan saklanmış heykeli çıktı ortaya. Yani milletin asırlarca taptığı heykel.
Heykelin üzerinde göğüs kısmında onlarca göğüs var. Bereketin simgesi. Özellikle kaide kısmında onlarca bal arısı var. Bal arısı. Bereketin simgesi. Tanrısallık, güç, kudret. Yani bu anlamda bal arısı tarihten bu yana farklı inançlarda, dinlerde, mitolojide kendisine yer bulmuş ve Yahudiliğe de aynı şekilde bir bereket simgesi olarak girmiş. Ama Hazreti Süleyman'la, Hazreti Musa ile, Hazreti Yuşa ile arının, balın bir alakası yok. Kapağın üzerinde menorah var. Menorah 7 kollu şamdan. Yahudiler 9 kollu olarak da kullanırlar ama en yaygını 7 kollu olarak kullanırlar. Ve bu 7 kollu şamdan onlar için kutsaldır, özeldir. Roma'ya gittiğiniz zaman Roma'da milattan sonra 70'te Roma İmparatoru Vespasianus'un oğlu Titus'un ikinci mabet baskınında, ikinci Kudüs işgalinde ele geçirdiği menorahı Romalı askerlerle Roma şehrine getirişine ait o yürüyüş kortejinin resimleri Roma Forumundaki Titus takının üzerinde de görülebilmektedir. Yani kutu üzerine ne var? Menorah var. Başka önde bal arısı var. Bir de hem kapakta hem de kenarlarda onlarca üzüm salkımı var. Üzüm nihayetinde hem ilahi dinlerde hem de bozulmuş bir takım dini yapılarda, olgularda her zaman yer etmiş. Arkeoloji müzesine gidiyorsunuz. Fenike kral lahitlerinin kapakları tamamıyla salkım salkım üzümlerle süslü. Normalde biz Müslümanların mezar taşlarında da üzüm çoktur. Çünkü cennet meyvesidir. Cennette hurma, incir, nar, üzüm gibi meyveler olacak diye Kur'an'da bize bunları anlatmakta ya da hadislerden öğrenmekteyiz. Yani Allah'ın yarattığı muhteşem bir taam, üzüm, asma ve bu yer etmiş dinlerin içerisine ve tabi dinlerle beraber sanata. Yahudilikte de çok önemli. Yahudilikte şöyle bir ilginç hikaye var. Hazreti Musa ile bu kavim Mısır'dan çıkıyor ve bugünün Ürdün topraklarına geliyor. Nebi Dağı'nda Hazreti Musa vefat ediyor ve yerine peygamber olarak Hazreti Yuşa geçiyor. Onun halifesi. Yuşa aleyhisselam, Yahudiler Yeşu diyorlar. Onunla beraber Eriha'yı fethediyorlar, ele geçiriyorlar. Eriha'dan Kudüs'e artık çok bir şey yok ama orayı almak zor çünkü orada Calut ve dev bir ordu var. İşte o coğrafyalar acaba hakikaten Musa aleyhisselamın övdüğü, anlattığı o bereketli topraklar mı? Hazreti Yuşa bunu anlamak için meşhurdur bu İsrailiyat kaynaklarında. 2 tane adam gönderiyor. Gidin bakın hani ürün bol mu, bereketli mi, toprak nasıl? Tabii Yahudi toplumunda savaşmak sevilmez. Korkulur, kaçılır ve bundan dolayı da her giden yok buralar bereketli değil, buralar çok kötü, buralar berbat diye geliyor. Yuşa aleyhisselam anlıyor ki gönderdiği adamlar kıvırıyorlar. Bunun üzerine en çok güvendiği, yalan söylemeyecek 2 adamını gönderiyor. Gidin o toprakları inceleyin. Hakikaten vaat edilmiş bize bahsedilen topraklar gibi mi? Bir de diyor yalnız gelirken delilinizle getirin diyor. Delilsiz gelmeyin. Gidiyorlar adamlar ve bir üzüm asmasını, bazı kaynaklar üzüm asması diyor yani olduğu gibi köküyle sökmüşler. Bazı İsrailiyat kaynakları da diyor ki hayır bir üzüm salkımı diyor. Onu getiriyorlar çok bereketli öyle böyle değil. Yalnız o söktükleri asma ya da salkım o kadar büyük ağır ki 2 adam zor taşıyor. O meşhurdur bakın o sembol. Bir adam önde bir adam arkada. İkisi omuzlarına böyle bir tane sırık koymuşlar. Sırığın arasında bir salkım üzüm bu kadar bir sepet boyunda ve onu taşıyorlar bu şekilde. Yuşa aleyhisselama getiriyorlar bak oradan kopardık. Bu kadar bereketli diyorlar. O da diyor ki tamam orası burası o zaman hadi oraya gidiyoruz diyor. Sonra el değiştiriliyor. Yuşa aleyhisselam bu hareket sırasında ölünce yerine Samuel aleyhisselam. Biz Müslümanlar İşmail aleyhisselam diyoruz. O geçiyor ve onunla Kudüs şehrinin kapılarına kadar gidip Davut aleyhisselamla Calut'u yenip giriyorlar. Tabi bu süreçte Yuşa aleyhisselamdan İşmail aleyhisselama, oradan Davut aleyhisselama bu geçiş sürecinde Yahudilerin bir kralı yok. Bizim ille bir kralımız olsun diye başlarındaki peygamberlerin çok ciddi canını sıkıyorlar. Bunları da nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bunları anlatıyor. Onlara diyor Talut'u diyor gönderdik ama Talut'u kabul etmediler. Talut'la beraber bir de tabuttan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Çok önemli. Bu tabut ahit sandığı olarak bildiğimiz o tabut. Şimdi birazdan size daha önce çekmiş olduğum bir videoyu bu videonun hemen devamına ekleyerek size ahit sandığının bütün tarihini anlatacağım. Bir yere ayrılmayın. Ahit sandığının bütün bir tarihini göreceksiniz.
Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Çorum'a geri döneceğim. Çorum'u leblebisiyle biliyorduk. Şimdi sahte ahit sandığıyla anar olacağız. O minik şu kadarcık ahit sandığı diye basında haberi çıkan sandığın ahit sandığı olma ihtimali milyonda bir değil. Saçmalık yani kesinlikle. Bakın gerçek ahit sandığı nasıldı? Biz Müslümanların Kur'an ışığında ve hadisler ışığında bildiğimizi anlatacağım. Bir de eski ahitten, bilgilerden de bahsedeceğim. Bir kere Kur'an-ı Kerim ahit sandığından tabut diye bahsediyor. İnsanlara sekine veren bir tabut ve kutsal olduğundan bahsediliyor. Ve bunun yani böyle avuçta mavuçta değil, insanlar eliyle büyük zorla bir yerden bir yere taşınabilecek cüssede olduğunu biliyoruz. Ama bu tabutun ölçülerini de bize kim veriyor? Eski ahit veriyor. Eski ahitte bizzat bu sandığı Hz. Musa yapma emrini Allah-u Teala'nın verdiğini ve Allah-u Teala'nın yapılacak ahit sandığını bizzat tarif ettiği anlatılıyor. Akasya ağacından yapılsın demiş Allah-u Teala. Eski ahide göre anlatıyorum ama bakın. Yani doğruluk oranı şüpheli eski ahit. Kur'an olsa %100 net deriz. Akasya ağacından yapılsın. İçi ve dışı tamamen altın levhalarla kaplansın. Üstüne altın bir kapak konulacak. 2 tane de kerubim meleği kapağın üzerine duracak. Ahit sandığına ait elimizdeki çizimlerde vardır. 2 tane melek böyle kanatlarını kapatmışlar. Karşılıklı duruyorlar. Yahudilere göre Allah-u Teala Hazreti Musa ile güya o 2 meleğin arasına oturup onunla konuşuyormuş. Böyle bir şeye inanıyorlar. Artı eski ahitte ölçülerini veriyor. Eni yani o dikdörtgen ya bu sandıklar. 2 uzun kenarı 2,5 arşın. Kısa kenarları ve yüksekliği 1,5 arşın. Şimdi 1,5 arşın 1 metre yapar. 1,5 arşının bugünkü karşılığı 1 metre. Yani ahit sandığının kısa kenarları 1 metre. Yüksekliği 1 metre. 2,5 arşında ortalama 1,5 metreye tekabül ediyor. Eni de 1,5 metre. Peki ahit sandığı içinde neler vardı? Ahit sandığı içinde bir kere Hz. Musa'nın o Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği 10 emir var. Levha var. 10 taş levha. Hz. Musa'nın asası var. Bazı kaynaklar Hz. Harun'un erkek kardeşi. Onun da asası var diyorlar. Yani bir takım kutsal emanetler bu şekilde gelmiş. Yusuf peygamberin sarığı, Davut peygamberin kılıcı. Bunlardan da bahsediliyor. Bugün Yusuf Aleyhisselam'ın sarığı, Davut Aleyhisselam'ın kılıcı hepsi Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerde. O zaman ahit sandığı acaba Topkapı Sarayı'nda mı? Bakın böyle iddialar da var biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri getirirken ahit sandığını da getirdiği ve bugün Topkapı Sarayı'nda bir yerlerde gizli gömülü olduğu iddiaları da var. Tarsus'ta gömülü olduğu iddiası var. Ayasofya'nın altında sırlı olduğu iddiası var. Kudüs Mescid-i Aksa arazisinde bir yerlerde olduğu iddiası var. İşte bunların hepsini doğru bir şekilde anlamak için neyi bilmemiz lazım? Ahit sandığının tarihini bilmemiz lazım. Ne zaman yapıldı? Kimlerin elinden geçti? Kimlere gitti? Nasıl geldi? Kur'an bu hadiseyi tek tek nasıl anlattı? Ve Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam eliyle nerelere kondu? Nasıl kayboldu? Nerelerde sırlandı ve nerelerde aranıyor? Hazırsanız şimdi o hazırlamış olduğum diğer video ile tek tek bunun cevabını görelim. Ahit sandığını herkes merak ediyor. Yani biz de merak ediyoruz. Neden? Bir kere Yahudiler çok merak ediyorlar. Çünkü Hz. Musa'dan onlara kalan en önemli emanet olduğunu düşünüyorlar ahit sandığının. Hristiyanlar merak ediyorlar çünkü onların kıyametiyle ahit sandığının alakası var. Yani buna inanıyorlar. Biz Müslümanlar Hz. Musa'nın bir yadigarı olduğu için merak ediyoruz. Ahit sandığı diye bir sandık hakikaten vardı ama kayboldu. Önce neydi ahit sandığı bunu anlatalım. Hz. Musa dediğimiz zaman hepimiz o Ulul Azm, büyük peygamberi biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birçok yerde bize Hz. Musa'yı anlatıyor. Onun bebekliğini anlatıyor, Nil Nehri'ne bırakılışını anlatıyor. Firavun'un sarayına o sepetin içinde gidişini, Hazreti Asiye'nin onu evlat edinişini, Firavun'a bunu kabul ettirişini, daha sonra Firavun'un ki bu Firavun büyük bir ihtimalle 1. Seti'ydi. Onun sarayında yetişmesi, 2. Ramses büyük bir ihtimalle onun üvey erkek kardeşiydi. Onunla beraber aynı sarayda yetişmesi, daha sonra saraydan ayrılması, bir Mısırlı'yı öldürmesi üzerine oradan Kenan illerine kaçması, orada Şuayb peygamberin eğitiminde bulunması, yetiştirilmesi, Şuayb peygamberin kızıyla izdivacı, sonra Tur-i Sina'da, Tur Dağı'nda kendisine peygamberliğin gelişi
ve kardeşi Hazreti Harun'la beraber Firavun'u o günün dinine davet etmek üzere Mısır'a dönüşü. Firavun tarafından orada çok uzun süre oyalanıyor, bekletiliyor, birçok mucizeler cereyan ediyor. Mısır halkı ve Firavun musibetlere uğruyor. Daha sonra ordusuyla saldırmaya kalkınca Kızıldeniz'in ikiye ayrılması, halkıyla beraber bugünkü Ürdün topraklarına gelişi ve yine Ürdün topraklarına bulunan Nebi Dağı'nda Hakk'ın rahmetine kavuşması, onun halifesi Yuşa Aleyhisselam'ın eliyle Eriha'nın fethi sonrası Eriha Kudüs arasına defnedilişi. Bugün hala kabri oradadır ve biz Müslümanlar da oraya inanmaktayız. Peki ayıt sandığı ne? Hz. Musa Tur Dağı'nda peygamberlik kendisine geldiğinde ne yaptı? Firavun'a gitti, davette bulundu. Daha sonra kavmini kurtardı, tekrar Tur'a geldi. Bakın bir kez daha geliyor. Kavmiyle beraber. Onlara dedi ki siz bu dağın eteklerinde bekleyin. Ben Allah-u Teala ile görüşmeye gideceğim dedi. Ve dağa çıktı. 40 gün kaldı. 10 emirle geri döndü. 10 emir. Ama geri döndüğünde Kur'an-ı Kerim tafsilatıyla anlatıyor bize hepsini. Kavmini bir altından inek buzağı yapmışlar. Onunla taparken buldu. Yani Mısır'ın putlarına geri dönmüşlerdi bir kısmı. Samiri'nin o zorlamasıyla, ne yazık ki olumsuz teşvikiyle. Samiri kimdir? Samiri Mısır halkı içerisinde, yani İsrailoğulları içerisinde bulunan birçok konuda akıllı, zeki, kuyum sanatını bilen, altını şekillendirmeyi bilen sinsi bir adam. Ve putperestliğe çok eğilimleri var. Ve nihayetinde de halkı Hz. Musa'nın yokluğunda kandırmayı başarıyor. Hz. Harun'a rağmen. İşte Samiri'den dolayı Hz. Musa hatta Kur'an-ı Kerim söylüyor. Elindeki o 10 emri getirdiği levhaları böyle bir köşeye bıraktı. Hatta Yahudiler Kur'an-ı Kerim'in köşeye saygıyla bıraktı dediği şeyi fırlattı attı diye anlatırlar. Yahudilerin kitabı öyle anlatır. Orada işte bu 10 emri taşımak için koydukları bir sandık var. İşte o sandık ahit sandığıdır. Tabi daha sonra bu kutsal sandığa Hz. Musa'nın özel eşyaları girmiş. Hz. Musa'nın yanında taşıdığı daha önceki peygamberlere ait, mesela Nuh peygamberin asası gibi bir takım peygamber emanetlerin de burada yer aldığı söylenir. Hz. Musa'nın vefatı sonrası ahit sandığına Hz. Musa'nın asasını da koymuşlar. Onlar da varmış. Tabi bunu Yahudiler saklıyorlar. Yahudiler tabi daha sonra Hz. Musa'dan sonra Yuşa Aleyhisselam başa geçiyor. Yuşa Aleyhisselam Eriha civarında onları getiriyor. Eriha'nın fatihi Yuşa Aleyhisselam'dır. Yahudiler ona Yeşu derler. Yuşa Aleyhisselam'dan sonra Samuel Aleyhisselam. Biz Müslümanlar ona Şamuel, İşmail Aleyhisselam diyoruz. Kudüs kapılarına gidiyorlar. Hatta o arada çok ilginç bir durum oluyor. O Yuşa Aleyhisselam'dan sonra İşmail Aleyhisselam döneminde bunlar Kudüs'e gitmek istemiyorlar. Oraları almak istemiyorlar. Çünkü Kudüs'te Calut var ve ordusu var. Savaşacaklar. Savaşmaktan korkuyorlar. Bahane olarak bizim kralımız yok diyorlar. Biz kral olmadan savaşmayız. O da diyor ki İşmail Aleyhisselam, Kur'an anlatıyor isim vermeden. Size diyor Allah bir kral seçerse kabul etmezseniz yalnız çok büyük cezaya maruz kalırsınız. Ederiz diyorlar. Toplumlarının içinden Talut diye gayet fakir bir adamı Allah-u Teala kral seçiyor. Bundan kral olmaz diyorlar. Her zaman yaptıkları şey. İtaatsizlik. Tabii bir sürü belaya kazaya uğruyorlar. Hatta ne oluyor biliyor musunuz? O bölgedeki bir kavim bunlara saldırıyor. Ahit sandığı ellerinden gidiyor. Kur'an bunları anlatıyor. Ahit sandığı gidince bunlar tabii mahvoluyorlar. Eyvah elimizde bize şans getiren, bize uğur getiren bizim bereketimiz gitti diye. Sonra İşmail Aleyhisselam diyor ki onlara Allah-u Teala size sandığı geri getirirse kabul edecek misiniz Talut'u? Kabul edeceğiz diyorlar. Bunun üzerine İşmail Aleyhisselam dua ediyor. Ahit sandığını çalan kavme bir hastalık geliyor. Ahit sandığına kim dokunursa bir hastalığa maruz kalıyor. Diyorlar bu sandık uğursuz. 4 tane ineğin çektiği bir araba, inek arabasıyla bunu dehliyorlar. Ve ahit sandığı onun üzerine hiç insansız bunlara böyle yürüyüp geliyor. Yani o bahsettiğimiz inek arabası üzerinde. Bunun üzerine tabii çok seviniyorlar. Talut'u kabul ediyorlar. Sonra Talut'un başkanlığında ve İşmail Aleyhisselam'ın manevi yönetiminde Kudüs'ün önlerine geliyorlar. Ve Calut'la savaşılacak. Davut Aleyhisselam o zaman çok genç. Bir taş, sapan taşıyla Calut'u deviriyor.
Ve Kudüs'e giriyorlar. Kudüs fethediliyor. Milattan önce 1000 Davut Aleyhisselam'ın eliyle ve Davut Aleyhisselam kral seçiliyor. Ahit sandığı yine orada. Bugün Kubbetüs Sahra var ya. Kubbetüs Sahra. Şu benim tişörtümün tam ortasında resmi olan altın kubbeli. Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu yerde ahit sandığının konulacağı bir yer yaptırıyor Davut Aleyhisselam. Ve duruyor. Bakın milattan önce 1000. Sonra ne oluyor? Milattan önce 586. Tabi Davut Aleyhisselam vefat ediyor. Yerine oğlu Süleyman Aleyhisselam hem peygamber hem de onların kralı oluyor. Toprakları daha da büyüyor. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın vefatıyla İsrailoğulları birbirlerine düşüyorlar. Anında İsrail ve Yahuda diye iki devlet oluyorlar. Sonra Babiller milattan önce 586'da Kudüs'ü işgal ediyor. Milattan önce 586. Bu işgal çok kanlı geçiyor. Kudüs'te Süleyman peygamberin inşa ettiği bugünkü Mescid-i Aksa arazisindeki Süleyman Mabedi. Maketi de var ya. Şu maketten göstersem ya ben. Evet bakın. Maket bu. Tabi Mescid-i Aksa Kıble Camii'ni görüyorsunuz bakın. Kubbetüs Sahra'yı görüyorsunuz. Şu Kubbetüs Sahra'nın olduğu nokta ahit sandığının olduğu yerdi. Tabi o gün Babil ordusu öyle bir saldırıyor. Yani yüzlerce Yahudi'yi öldürmüşler burada. Ve hatta şurada bir havuz vardır. Tam bu tarafta kaldı. Şurada bir havuz vardır. İlk kapıdan girdiğiniz zaman girmeden şu an otopark olan yer. Orada yüzlerce Yahudinin kafasıyla doldurmuş Babil ordusu. O havuzu, su havuzunu. Yani Mescid-i Aksa'ya su sağlayan havuzu. Ahit sandığı işte tam bunun olduğu yerdeydi. Ve Babil saldırısı sırasında ahit sandığı kayboluyor. Bu sandığa ne oldu? Bunun cevabını açık konuşmak gerekirse bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Bazıları diyor ki ahit sandığını o gün oradaki Yahudiler sakladılar. Sonra o saklayanlar da öldü gitti, kayboldu diyorlar. Bugün zaten o bölgeyi işgal etmiş olan İsrail güçleri her köşe bucakta bunu arıyorlar. Acaba nerede buluruz? Ama hiçbir yerde bulamadılar. Hala da tüneller kazmaya devam ediyorlar. Bulurlarsa ne olur? Ya, onlar olaya şöyle bakıyor. Şimdi bir dindar Yahudi kesimi var. Onu buldukları zaman diyecekler ki ahit sandığı bulundu. Birinci şart ortaya çıktı. Bir şart daha var. Mesih gelecek. Mesih geldikten sonra devletimizi kuracağız. Şu an İsrail diye bir devlet kurdular. Kuranlar inançsız Yahudiler, Siyonist Yahudiler. Şu anki İsrail'i onlar kurdu. Dindar Yahudiler çok büyük bir günaha girdik diyorlar. Mesih gelmeden devletimizi kuramayız, kurmamalıydık diyorlar. Hatta diyorlar ki bu dinsiz Yahudilere, İsrail onlara göre Davut Aleyhisselam'ın diğer adı. Siz bu mübarek ismi bu uyduruk devlete vererek kirlettiniz diyorlar. Olmaması gereken, yasal olmayan bu devlet. Aynen bu cümle dindar Hasidik Yahudilerine aittir. Yani ahit sandığı milattan önce 586'da bir daha bulunmamak üzere en azından 2019 yılı için söylüyorum kayboldu. Bundan sonra bulunur mu bilmiyoruz. Belki yok ettiler. Babiller onu yaktılar, kırdılar. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok.